Squirting nedir? Kadın cinsel ilişki sırasında orgazm olduğunda bir sıvı salgılar mı? Bu aslında mümkün. Şimdi ilk olarak İskoç jinekolog Alexander Johnson tarafından skem bezleri dediğimiz bir bez tanımlandı. Bu bez erkekteki prostatın tam karşılığı. Zaten içeriğinde de prostat spesifik antijen dediğimiz bir salgı salgılar ve bu antijen vardır içerisinde. Şimdi kadın cinsel siklusunda uyarılma fazından sonra G noktası, parauretral bezler, vulvar erojen ağ ve klitoris kanla dolar, şişer ve büyür. Tam orgazma geldiği zaman da bazı kadınlarda işte bu skem bezlerinden bir sıvı salgılanır. Bu sıvının miktarı çok değişken. Bazen litrelerce olur, bazen çay kaşığı kadar olur. İşte orgazm sırasında bazı kadınların çok fazla sıvı salgılamasının yolu budur. Skem bezleri aslında bu vajinanın girişindeki Bartholin bezlerinde farklı bezlerdir. Şimdi onun yerleşimini ve lokasyonunu ben maket üzerinde size göstermek istiyorum. Şu vulva görseli. Vulvanın alt dudaklarının, dış dudakların alt dudaklarında iç kısımlarda Bartholin dediğimiz bezler vardır. Bartholin bezleri kadın cinsel siklusunun uyarılma fazında vajina girişinin kayganlığını salgılayan salgılar üretirler. Skem bezleri ise klitorisin altında bulunan girişte üretra dediğimiz idrar boşaltım kanalcığının her iki yanında yerleşen, gözle görülmeyecek şekilde mercimek tanesinden küçük bezlerdir. Bunların salgıladığı sıvıya biz amrita, ilahi nektar, iyileştirici sıvı da demekteyiz. Squirting olayı her kadın yapar mı? Aslında bu bir fenomendir. Yani squirting öğrenilebilir, geliştirilebilir bir cinsel fantazinin bir parçasıdır. Squirting yapan kadınlar daha çok haz alır ya da squirting yapan kadınlar daha çok orgazm olur diye bir şey yoktur. Ama squirting orgazm olan kadınların içerisinde %5 ile 10 arası görülmektedir. Esasında salgılanan sıvının içerisinde idrar da vardır. Ama ilişki sırasında idrar kaçırmadan farklı bir durumdur. Bizim buna koital inkontinans deriz. İdrar kesesi sarkmaları, vajina sarkmaları olan hastalarda ki bunlar zor doğumlar, travmatik doğumlar sonrası olur. Kişi kendini kasar, ilişki sırasında idrar kaçırmaktan korkar. Bu ondan çok daha farklı bir şeydir. Bu kişinin kendi kendini kontrol edebildiği bir eylemdir. Aslında skem bezlerinin salgısıyla beraber sıvının içeriğinde idrar da vardır. Öğrenilebilir, geliştirilebilir bir davranıştır. Skem bezlerinden salgılanan sıvı kokusuz, renksiz bir sıvıdır ve çamaşırlarda veya çarşaflarda leke iz bırakmaz. Ama squirting boşalma ve orgazmik refleksle beraber birlikte skem bezlerinin salgısıyla beraber idrar içerdiği için o koku ve leke yapabilir. Şimdi kadınlarda 4 tane sıvı salgılanıyor. Ben bu 4 sıvıdan bahsetmek istiyorum. Yani cinsel siklus sırasında. Birincisi az önce bahsettim. Bartholin bezinden salgılanan vajina kayganlığını sağlayan sıvı. Bu sıvının içerisinde aynı zamanda kadının cinsel ilişki sırasında enfeksiyon kapmasını engelleyecek enzimler ve proteazlar vardır. İkinci sıvı vajina duvarından, epitel hücrelerinden salgılanan eksudasyon yoluyla olan sıvıdır. Bu da cinsel ilişki sırasında olur. Üçüncüsü skem bezlerinden salgılanan kadının orgazm anında salgıladığı sıvıdır. Bu da kokusuzdur, renksizdir ve içerisinde prostatın karşılığı olan PSA antijeni vardır. Diğeri ise squirting. Squirting de orgazmla beraber kadının fışkırtır tarzda idrarla birlikte boşalması fenomenidir. Squirting'i deneyimleyebilmek için çok sayıda cinsel deneyimden geçmiş olmak gerekiyor. Parmak oyunları, vibratörler, oral seks ve kadının cinsel deneyimle beraber eğitilmesi, kendini geliştirmesi bu fenomeni yaşamasına zemin hazırlayabilir. Birçok kadın orgazm anında böyle çarşafları ıslatacak kadar bir boşalma gerçekleştiğini söylüyorlar ve utanıyorlar aslında. İdrar mı kaçırdım zannediyorlar.
korkuyorlar, bu nereden geldi diyorlar. Aslında bu son derece doğal bir sürecin bir parçasıdır. Korkmanıza, utanmanıza gerek yok efendim. Sağlıklı, mutlu, keyifli ve güzel bir cinsel yaşam diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle.